Saat akşam 6'ya 2 var. 2 dakika sonra toplantım var. Şu an keşke gözlerimin içindeki acıyı anlatabilsem. O kadar yorgunum ki otele daha check-in bile yapamadan toplantıya girdim. 2 saat sürdü. Bogota'da keyifli bir gün için mutlaka gelmeniz gereken bir muhit var. Zona Rosa. Saat 1'e geliyor ve akşam 7.30'a kadar şehir merkezinde olacağız. Bolivar Meydanı ve çevresindeki işte Altın Müzesi, Botero Müzesi, Grafiti Sokağı, buralara gitmeyi planlıyoruz. Bogota'ya gelince mutlaka gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi arkamdaki Altın Müzesi. Transmilenio, hayatımda daha büyük bir otobüs görmemiştim. Evet, telefonu daha sert tuttuğum yerlerden bir tanesine geldik. Elimde daha güvenilir bir şekilde tutuyorum. Avenida 7'de Hindistan cevizi satan bir arkadaşa denk geldik. Şöyle bir dilim 3000 peso. Yani $1 altında. Dün bir toplantı yaptık. Allah ona kahve koklatıyor. Sevole bir yer. Bolivar Meydanı'na geldiğiniz zaman şu şekilde lamalarla bana ilk önce 15.000 peso dedi. Muhtemelen daha ucuza da çektirilebilir ama ben 10.000 pesoya fotoğraf çektirdim arkadaşlar. Ve adı meydana verilen Simon Bolivar. Salı günleri kapalı olan ama onun haricinde ücretsiz ziyaret edebileceğiniz çok güzel bir müze. Botero Müzesi'ndeyiz. Şu an İstanbul Havalimanı'nda çok ilginç bir olay yaşadım ve hemen anlatmak istiyorum size. Sırada beraber beklediğim bir beyefendi vardı. O da Latin Amerika'ya şu an ticaret danışmanlığına gittiği için ben de benzer bir işten dolayı gidiyorum. Hemen sohbet ettik ve sıra kendisine gelince 2025 sonuna kadar Latin Amerika'ya gidişlerden kara listeye alındığını söyledi. Şaşırdım ben de. Nedenini sordum. Güvenlik de oradaydı. Gidiş ve dönüş uçak biletini farklı PNR'la aldığından dolayı uçağa alınmamış ve aynı zamanda kara listeye alınmış. İltica şüphesinden dolayı. Şu an Orta Amerika ve Latin Amerika'ya giden Türklerin çoğunda karteller aracılığıyla Amerika'ya geçiş olmasın diye daha önceden Schengen vizeniz veya Amerika vizeniz veya ziyaretleriniz veya güncel vizeniz yoksa ne yazık ki daha fazla bir güvenlik önleminden geçiyorsunuz. Bir diğer husus da şu, güncel vizeniz olmasına rağmen eğer kaçma ihtimaliniz varsa, ben bunu sosyal medyadan duydum, şahit olmadım, havalimanından çok fazla dönen kişiye de rastlıyoruz. Çok ilginç. Vizesiz bir ülkeye seyahat etmek istiyorsunuz ama ülkeye alınamıyorsunuz. Bunun için de ben yakın vadede Amerika Birleşik Devletleri ziyaretim planım olmamasına rağmen bir vize aldım ben de. Yani şu an Kolombiya'ya ABD vizesiyle gidiyorum diyebilirim. Kolombiya'da inanılmaz yavaş işleyen bir polis sırası var. O yüzden mümkün olduğunca uçağın önlerine oturun ki sıraya daha erken gelin. Jet lag olmayayım diye uçakta uyumadım. O yüzden aşırı yorgunum. Dün arkadaşımın yaklaşık 2-2,5 saat beklediği sınırda, gümrükte sadece 3 dakika bekledim. Bunda bence İngiltere vizesi ve Amerika vizesi olmasının avantajını yaşadım diye düşünüyorum. Bir de uçakta en önlere oturdum. Benim önümde sadece birkaç kişi vardı. Onları da beklettiler bayağı. Gümrük memuruyla hemen 1-2 dakika konuştum. O da yani keyfi oldu biraz. Ondan sonra geçtim. Şimdi bagaj alacağım. Bu arada şu an burada Türk hatlarının çalışmasıyla alakalı da sıkıntı varmış. O yüzden geldiğim gibi hemen bir tane Kolombiya yerel hattı alacağım. O yüzden hemen şu Claro'nun yanına geldim. 4 gün kalacağım dedim şehirde. Bizdekiler dedi 1 ay kalanlar için avantajlı. Buradan çıktıktan sonra başka bir yer var. Oradan alabilirsin dedi. İlk başta kendimi güvende hissettim şu an yani. Yalan yok. Valla bu aralar ne dilediğime dikkat etmem lazım. Çünkü Kolombiya'dayım şu an. Bundan yaklaşık 3 hafta önce gitmek istediğim ülkelerle alakalı sosyal medyada bir paylaşım yapmıştım ve ilk sıraya Kolombiya'yı koymuştum. Bu paylaşımı yaptıktan hemen sonra arkadaşım beni aradı. Dedi Bogota'da bir tercümanlık yapabilir misin bana? Dedim olur. Ve şu an Bogota'dayım. Biraz yorgunum. Sadece 4 gün buradayız. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada ilginçtir. Burada şu an Türk hatlarımız çalışmıyor. Daha önce Uruguay'da, Arjantin'de kullandım. Ama şu an hatta alamadım bu arada. Hatta alamadığım için ne yazık ki şu an internetsiz bir şekilde bir taksiye binip Uber'de çağıramadım. Merkeze gideceğim. Zaten burada official taksiler var. Bu taksilerle daha güvenli bir şekilde şehir merkezine ulaşım sağlanabiliyormuş. 1 saat 10 dakika gibi bir süre bekleniyor. Bu arada gerçekten ilginç. Yani bu dış hatlardan çıktıktan sonra bir tane bile bulamadım. Sim kartı satan bir yer bulamadım. İki tarafa da tur attım yok. Havalimanı transferi ve tur satan şeyler var, sadece kiosklar var.
Saat akşam 6'ya 2 var. 2 dakika sonra toplantım var. Taksiden indim şimdi. Toplantıya yetişiyorum artık. Polarla eşofmanla gireceğiz ama olsun. Yetiştik. Otelim de burası. World Trade Center'ın hemen yanındaki NH'te kalıyoruz. Şu an keşke gözlerimin içindeki acıyı anlatabilsem. O kadar yorgunum ki otele daha check-in bile yapamadan toplantıya girdim. 2 saat sürdü. İşte 6'da başladık, saat 8'i geçiyordu. Tavsiye üzerine Fiero isimli bir restorana geldik. Canımız et çekmişti. Arjantin, Uruguay, Amerika ve yerel Kolombiya etleri var. İçerisi de çok güzel gözüküyor. Bakalım lezzetler nasıl olacak. Bu arada burada Uber çok yaygın. Biz otelimizden yaklaşık 10 dakikalık bir mesafeye 17.000 Kolombiya pesosu ödedik. Bu da ne kadar yapıyor? 4,5 dolara falan denk geliyor. Çok da rahat geldik. Taksiciye sordum. Hani kemer falan zorunlu mu diye. Aynen burada kurallara uyuyoruz dedi. Ya bir şey içimi acıttı. Şehire doğru gelirken her taraf yeşil. Yani Kolombiya zaten yeşil bir ülke ama yani Bogota şehir merkezinin bu kadar temiz, düzenli, yeşil olması, sokakların tertemiz olması. Ya biz niye olamıyoruz diye düşünüyor insan ya. Neyse hadi gelin bir Fiero'ya girelim. Markete çıkar gibi Kolombiya'ya geldiğim için birçok şeyi atlamışım. Bir tanesi burası Meksika gibi Avrupa prizlerini kullanmıyor. Dolayısıyla şimdi gittim bir tane kırtasiyeden hem bilgisayarı hem de telefonu aynı anda şarj edebilmek için adaptör aldım. Bu arada fiyatlar da bayağı uygun. Bir tane de sim kartı aldım. Hepsine 34.000 Kolombiya pesosu ödedim. Bu da ne kadar yapıyor? Yaklaşık 10 dolarlık bir harcama yapıyor. 2 GB internet. Hangisi? Claro'da varmış. Havalimanında Claro bana yok demişti. Ama 2 GB'lık bir paketi varmış. Otelimizde NH World Trade Center Bogota. Kahvaltısı çok güzeldi. Bu arada böyle hani enerjik gözüküyor muyum bilmiyorum ama enerjik gözükmüyor. Bakmayın. 37-38 saat falan oldu. Sadece 1 saat uyuyabildim. Sabah kalktım 6'da spor yaptım. Otelin terasında güzel, yani güzel demeyeyim de küçücük bir spor salonu var ama kimse olmadığı için bir kişi vardı. Rahatlıkla sporumu yaptım ama ben buraya ilk geldiğimde böyle nefes almamla alakalı bir sıkıntı var dedim. Herhalde yorgunluktan değilmiş. Tabii şuradan hatırladım. 2600 metre rakımda olduğumuzdan dolayı burada çok yüksek bir şehirde olduğumuzdan dolayı hani ayaklarda böyle şişme veya işte ellerinizde hafif şişme veya nefeste hafif bozukluk hissedebilirsiniz. Bunun için de bol su içmeniz lazım. İlk bir gününüzde belki alkolden ve kahveden uzak durabilirsiniz. Kahveye de çarpıntı falan fazla yapmasın diye söylüyorum. Kolombiya'ya geldik, kahve içemiyoruz. O da ayrı bir şey. World Trade Center'ın etrafı gayet temiz, güzel. Diyorum hemen arkamda bir tane yol yapım var ama onun haricinde şu demin az ileriye doğru yürüdüm, gayet güzeldi. Çok da keyifli ve gerçekten hani hiç kendimi böyle bir güvensiz ülkede veya güvensiz bir başkentte hissetmiyorum açıkçası. Bogota'da keyifli bir gün için mutlaka gelmeniz gereken bir muhit var. Zona Rosa, tam Türkçe karşılığı Gül bölgesi veya işte Pembe bölge diye geçiyor. Bu arada şu an tam karşında Sofitel Otel var Zona Rosa'da. Biz Bogota'ya gelmeden önce buraya rezervasyon yaptırmayı düşündük. Fiyatı biraz yüksekti ama buraya gelince gördük ki konumu ve güzelliği gerçekten o fiyata değer. Kısmetse bir sonraki gelişimizde orada kalacağız. Peki neden şu an bu kaldırımdayım? Hemen karşıda La Brasserie isimli bir mekana geldik. Çok güzel bir brasserie olduğunu söylediler bize. Google'da 4000'den fazla yorumda 4.7 puanı var. Bir de içerisi çok güzeldi gerçekten. Bundan sonra işte müşterilerimizi ağırlama noktasında da değerlendireceğimiz bir mekan olarak kayıtlara geçti. Ben ne yedim? Güzel bir yerel bir hayvandan, Kolombiya danasından bir tane T-bone yedim. Bir arkadaşımız tavuk, diğeri de somon yedi. Yani gerçekten porsiyonlar büyüktü ve yani bitirdik. Çok güzeldi her şey. Mekanın içi de çok kaliteliydi. Çok hoşuma gitti açıkçası. Sonunda yemek yeme ve toplantı haricinde şehirdeki güzel yerleri gezecek bir vaktimiz oldu. Saat 1'e geliyor ve akşam 7.30'a kadar şehir merkezinde olacağız. Bolivar Meydanı ve çevresindeki işte Altın Müzesi, Botera Müzesi, Grafiti Sokağı, buralara gitmeyi planlıyoruz. Şimdi bir üst baş değiştireceğim. Kolombiya, yani Bogota bana aşırı güvenli geldi ama tabii hani bu şekilde takım elbise, ceket gezmeyelim dedik. Şimdi bir üst baş değiştireceğiz. Bu arada hep Uber
Uber kullanıyorduk. Bu sefer toplantıdan otele dönerken hemen önümüzde bir taksi olduğu için taksiye binelim dedik. Uber'le taksi arasında %50 fiyat farkı var. Yani giderken 17.000 peso ödediğimiz şeye gidiş yoluna Uber'le dönerken 7.000 ödedik. Uber birazcık daha güvenli olabilir ama özellikle otelinizden veya tanıdık bir yerde burada hani bir arkadaşınız vasıtasıyla bir yerden taksiye binecekseniz normal taksiye de binebilirsiniz. Şimdi bir üstümü değiştirmeye gidiyorum. Bogota'ya gelince mutlaka gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi arkamdaki altın müzesi. Tabii altının değerli metal oluşu onu sosyal hayatta farklı bir yere koyuyor ve burada altının neleri sembolize ettiği, sembolizm birazcık ön plana çıkarılmış. Tabii Kolombiya, Avustralya veya işte Afrika kadar altının o kadar çıktığı bir yer olmasa da Panama ve Kolombiya'da altın madenleri bulunan bir ülke. Yaklaşık böyle 2000-2500 yıllık çok güzel ürünler var. Müzenin mağazası pek hoşuma gitmedi ama giriş bileti de böyle 5000 Kolombiya pesosuna girilebiliyor. Transmilenio hayatımda daha büyük bir otobüs görmemiştim. Evet, telefonu daha sert tuttuğum yerlerden bir tanesine geldik. Elimde daha güvenilir bir şekilde tutuyorum. Altın Müzesi'nden Bolivar Meydanı'na doğru gelirken Avenida yani Büyük Cadde 7 numaralı caddedeyiz şu an. Aslında çok güzel dükkanlar var derken sokak ortasında biri satranç oynuyor burada. Şöyle alayım. Abi çok ilginç. Sokak ortasında satranç turnuvası yapıyorlar. Avenida 7'de Hindistan cevizi satan bir arkadaşa denk geldik. Şöyle bir dilim 3000 peso. Yani $1 altında. Dün bir toplantı yaptık. Allah ona kahve koklatıyor. Se vuelve muy bien. Esto es Gourmet, el mejor café aquí de Colombia. Quindío, ¿sí? Sí, el Quindío. Dün söylediler bize zaten Quindío buranın en güzel kahvesiymiş. Şu an bu arada Bolivar Meydanı'na geldik. Normalde burada bir açıklık oluyor ama geçen pazardan önümüzdeki pazara kadar bir panayır kuruluyormuş. Buraya geldiğiniz zaman bu Quindío kahvesini bulabilirsiniz. Ben ne yazık ki havalimanında da. ¿Cuánto cuesta eso? Este vale 35. 35. Böyle 35 bin yani Tengo este a 12, 10 este dolar a 12 yapıyor. también. Este a 25. Para pasar por la cafetera. Gracias. Bolivar Meydanı'na geldiğiniz zaman şu şekilde lamalarla bana ilk önce 15.000 peso dedi. Muhtemelen daha ucuza da çektirilebilir ama ben 10.000 pesoya fotoğraf çektirdim arkadaşlar. Ve adı meydana verilen Simón Bolívar. Acılara iyi gelen bir yağ olarak duydum. La única medicina natural que en el mundo elimina los dolores al instante. Se llama aceite de coca y marihuana. Se aplica, se... Bolivar Meydanı'nın hemen merkezindeki kiliseyi sağınıza alıp yukarı doğru çıktığınız zaman Candelaria bölgesine doğru çok güzel sokakta böyle hediyecikçiler var. Bu tarz hediyelikçilerle ilgili bazen hepsi aynı şeyi tekrar ediyor. Bu sokakta ve çevrede her şeyin birebir olmadığını görmek güzel. Mesela şöyle. Benim kaşık koleksiyonum var. Bir bakacağım şimdi kaşıklara. Salı günleri kapalı olan ama onun haricinde ücretsiz ziyaret edebileceğiniz çok güzel bir müze. Botero Müzesi'ndeyiz. Botero abimiz bu müzedeki gördüğünüz bütün şeyleri kendisi bağışlamış. Farklı sanatçılar da var. Kendisinin tarzı çok hoşuma gitti. Mona Lisa tablosu var bir tane. Bütün eserlerini tombik tombik çalışıyor. Mekan da çok güzel. Burası onun evi miydi diye sordum ama yok. İspanyollar zamanında yapmışlar. Sonra da burayı müze seçmişler diye bir bilgi aldım.